Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere evde enerji bar nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Bu tarifi sporcu kardeşlerim için yapacağım. Bu tarif de çok istenmişti. Evet, bomba bir tarif daha geliyor. Yapması hem pratik hem lezzetli, bir o kadar da enerji bombası olacak. 100 gram çiğ badem alıyorum. Kilosu 75 TL. 100 gram kavrulmamış kaju alıyorum. Kilosu 90 TL. 100 gram da kabak içi alıyorum. Kilosu 50 TL. 100 gram da Hindistan cevizi kurusu alıyorum. Kilosu 70 TL. Antep fıstığı içi alıyorum bu şekilde. 16 TL fiyatı. Bu da 120 gram. Ceviz içi alıyorum. 100 gram alacağım. Kilosu 70 TL. 250 gram da hurma alacağım. Kilosu 65 TL. Yulaf ezmesi alıyorum. Bu şekilde 10 TL fiyatı. Susam alıyorum. Fiyatı 4 TL. Hakkari balı alıyorum. Kilosu 100 TL. Bundan 200 gram alacağım. Tüm alışverişi yaptım. Fiyat bilgilendirmesini yaptım. Şimdi tarifi yapmaya geçebiliriz. Hurmamız var. Hurmayı karıştırma kabına ekleyeceğim. İçerisine sıcak su ekleyeceğim ve hurmaların yumuşamasını bekleyeceğim. Aldığım hurma zaten çok sert değil ama yine de ben biraz daha yumuşak olmasını istiyorum. Hurmalarımı tam tamına 2 saat sıcak suyun içerisinde bu şekilde bekletiyorum. Hurmaları 2 saattir sıcak suda beklettim. Şimdi suyunu süzüyorum. Bunların çekirdeklerini ayıklıyorum. Ayrı bir kaba ekliyorum. Hurmaların hepsinin çekirdeğini çıkardım. Şimdi bunu da robotun içerisine ekliyorum. Hurmaları da robottan geçiriyorum. Hurmayı da istediğimiz kıvama getirdik. Şuna bakın ya. Tam bir ezme oldu. Hurma ezmesi. Hurmayı ayrı bir tabağa koydum bu şekilde. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine 1 su bardağı yulaf ezmesi ekliyorum. Ve bunları önden biraz kavuracağım. Aromasını çıkaracağım. Biraz daha kuru hale getireceğim. İçerisindeki fazla suyu dışarı çıkmasını sağlayacağım. Çok yüksek ateşte yapmayın. Orta ateşte bunu ağır ağır pişirmemiz gerekecek. Hafiften kavrulduktan sonra altını kapatacağız. İyi bir performans sergilemek isteyen sporcuların vazgeçilmez bence lezzeti, yulaf ezmesi. Hem mineral bakımından çok zengin hem de karbonhidrat kaynağı. Vitamin ve mineral açısından çok zengin. Hem içerisinde yağ yok. Gerçekten çok faydalı bir şey bu. 5 dakika boyunca bunu durmadan bu şekilde karıştırdım ve istediğim kıvama geldi. İyice kavruldu. Şimdi bunu dışarı çıkarıyorum. Altını kapatıyorum. Pişirdiğimiz yulafı şimdi robotun içerisine ekliyorum ve iyice çekeceğim bunu. İstediğim kıvam işte tam da bu. Un gibi oldu neredeyse. Ufak parçalara ayırdık ve bunu şimdilik kenara alıyorum. 1 su bardağı cevizim var. Şimdi bunları biraz ufalıyorum. Çok büyük kalsın istemiyorum. Elimizde bu şekilde ufalamanız yeterli olur. Çok da böyle un ufak hale getirmeyeceğim. Hafiften ağza gelsin istiyorum ben. Tüm hepsini parçalamayacağım. Diğer malzemeler için de geçerli bu. Bu şekilde yeterli olacaktır. Bunu da kenara alıyorum şimdilik. Böyle kurutulmuş Hindistan cevizi parçaları var. Şöyle göstereyim kıvamını. Biraz sertler. Bunları da ufak parçalar haline getiriyorum. Evet, bunları da ufak parçalar haline getirdim. Şimdi bunları da kenara alıyorum. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. 1 su bardağı çiğ badem ekliyorum. 1 su bardağı çiğ kaju ekliyorum. 1 su bardağı Antep fıstığı içi ekliyorum. 1 su bardağı ceviz içi ekliyorum. 1 su bardağı kabak çekirdeği içi ekliyorum. 1 su bardağı fındık ekliyorum. Yarım su bardağı kadar susam ekliyorum. Bunları orta ateşte bu şekilde karıştıra karıştıra pişiriyorum. Bunların hepsinin fazla yağını çıkaracağız ve daha aromatik olacak. Aromasını dışarı çıkaracağız bu sayede. Hem de kavrulmuş olacaklar. 8 dakikadır bu şekilde kavuruyorum çevire çevire. Şimdi içerisine Hindistan cevizi ekliyorum. 1 su bardağı kadar Hindistan cevizi ekledim ve şimdi bunu karıştırmaya devam ediyorum. Hindistan cevizini de koyduktan sonra mis gibi kokmaya başladı. Zaten kavurduğumda mis gibi kokular çıkmıştı. Şimdi Hindistan cevizini ekledim ve efsane kokuyor ya, mis gibi oldu.
Çok güzel kokuyor gerçekten. Koyduğum malzemelerin rengi yavaş yavaş değişmeye başladı. Tam tamına 20 dakikadır bu şekilde karıştıra karıştıra bunu kavurdum. Şimdi bunun altını kapatıyorum. Ocağın altını yakıyorum. Tavayı ocağa ekliyorum. Tavaya çektiğimiz hurmaları ekliyorum. Bunun içerisinde fazla suyu varsa bu şekilde çıkarmak için çok az bunu kavuracağım. Ancak dibi yanmasın diye sürekli bu şekilde alt üst etmeniz gerekecek bunu. Hurmamız o kadar güzel ki hiç sıvı hale gelmedi, görüyorsunuz. Kas katı tam macun kıvamında. İstenilen zaten bu. Tüm çerezleri birbirine bağlayacak güçte. Şuna bakın, mis gibi ya. Ne kadar da olsa içerisinde bir parça su bulunacaktır zaten. Onu çıkarabilmek için biraz önden kavurma işlemi yapacağız bunu da. Bu iyice pişti. Toplamda 5 dakika bu şekilde kaşıkla çevire çevire bunu pişirdim. Şimdi üzerine çerezleri ekliyorum. Şöyle bal ekliyorum. Of. 1 su bardağı kadar bal ekledim. 1 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Eklediğim tuz tüm aromaları patlatacak, efsane lezzetli olacak. Bunu iyice karıştırıyorum. Kısık ateşte bunu bu şekilde az biraz pişireceğiz. Çok yüksek ateşe sakın koymayın. Ya şuna bakar mısınız? İyice de kıvama geldi. Şunun görüntüsü insanı cezbediyor resmen. Fena bir görüntüsü var. Böyle dalıp yesin geliyor. Çok güzel ya. Kıvamı da tam istediğim gibi oldu. Böyle yapış yapış katı, çevirmekte biraz zorlanıyorum. Böyle de olması gerekiyor zaten. Beklediğimiz kıvam tam da bu. Bir yanda ateşin etkisiyle, bir yandan da biz elimizle çevirerek bunu her tarafına, iç malzemelerin eşit bir şekilde dağılmasını sağlayacağız. Tüm malzemeler her tarafta eşit bulunması gerekiyor. Onun için iyice karıştırmamız gerekiyor bu şekilde. Bunu 3 dakika boyunca kısık ateşte bu şekilde pişirdim ve iyice karıştırdım. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Şöyle kalıp olarak kullanılmak üzere şöyle bir malzemem var benim. Siz istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. İsterseniz fırın tepsisini kullanın. Bu şekilde böyle bir malzemenin üzerine yağlı kağıt koyacağız. Şekli düzgün olsun diye ben yağlı kağıdımı tepsime göre kestim. Şimdi üzerine karışımı ekliyorum. Ve bunu bu şekilde bastırarak her tarafına eşit bir şekilde yayıyorum. Buradaki en önemli püf noktalarından bir tanesi bastıra bastıra bu şekilde şekil vermeniz. Arasındaki o hava boşluklarının çıkması gerekiyor. Yoksa kestiğimizde istediğimiz görüntüyü ve istediğimiz şekli alamayız. İstediğimiz sonucu alamayız. Boşluk boşluk kalır ve bu da istemediğimiz bir şey. Onun için bu şekilde sürttüre sürttüre başta bastırın. Enerji barımız hazır. Şeklimizi de verdik. Şimdi bunun oda sıcaklığına gelmesini bekliyoruz. Barımız oda sıcaklığına geldi. Şimdi bunları buzdolabına ekliyorum. Enerji barını buzdolabına ekledim ve en az 1 saat buzdolabında bekletiyorum. 1 saattir buzdolabında beklettim. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Şimdi bunu dışarı çıkarıyorum kalıbından. O kas katı kesilmiş. İşte görmek istediğim görüntü tam da buydu zaten. Böyle olması gerekiyordu. Kas katı kesilmesi gerekiyordu. Ya fena olmuş bu ya. Kıvamı gerçekten görmek istediğim gibi oldu. Çok iyi olmuş ya. Şimdi yağlı kağıdını çıkarıyorum dikkatli bir şekilde. Şuna bak. Şuna bak ya. Yağlı kağıdından kurtardım. Çok güzel gözüküyor dediğim gibi. Şimdi bunu doğramaya başlayacağım. Şimdi bunu bar boyutlarına getireceğim. Başta şöyle ortadan 2'ye bölüyorum. Bölerken biraz zorlanıyorum tabii. Sonra şu şekilde çevireyim ve tek tek keseyim. İşte olay budur. Şöyle bir tanesini çıkarıp göstereyim size. Ya şuna bakar mısınız ya? Fena bir şey olmuş ya. Bomba olmuş.
Bildiğim bomba olmuş bu ya. Şuna bakın ya. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Böyle tutuyorum ve... Çok iyi ya. Resmen kendimden geçtim ya. İnanılmaz lezzetli olmuş. Ya bunu böyle oturursun, durmadan yersin bunu ya. Tabi bunu spor yapanların yemesi daha doğru olur. Çok fazla abartmamak gerekiyor. Enerji bombası resmen. Yerken onu hissediyorsunuz ama bir o kadar da lezzetli olmuş. Ya gerçekten biz bu işi başarmışız. Dört dörtlük olmuş resmen. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.